En önemli soruya gelelim. Ben geçirebileceğim mi? Evet, geçinebilecek misin? Kim geçinebiliyor? O Şu da an biz çok iyi. iki örneğiz mesela. İkimiz de doktor öğrencisiyiz Evet. ve belli bir maaş alıyoruz. Evet. Ee, Hatta ikimiz de farklı örneğiz. Sen işte Türkiye'de doktorunu yapıyorsun. Ben şu an İsveç'te doktorumu yapıyorum. Ben direkt söyleyeyim. İsveç'te doktorda herkes standart maaşı alıyor. Aşağı yukarı bütün üniversitelerde bile aynı. Mesela Karolinska'da bütün doktor öğrencileri aynı maaş alıyor. Ve aldığımız yaşam masraflarımızı karşılamak için çok yeterli. Bir aile de kurabilirsin. Ama hala sanki bir harçlık gibi bir maaş. Yani böyle aşırı yüksek rakamlar kazanmıyorsun. Bu senin hem temel ihtiyaçlarını karşılayacak bir şekilde bir miktar hem de farklı hobilerin ve ilgi alanların varsa onlara para ayırmana fırsat sağlıyor. E, Bu şekilde. Türkiye'de nasıl? Türkiye'de doktora yaptığın zaman Türkiye'de doktora yaptığın zaman burslusun çoğu zaman. Yani aslında doktora yaptığın vakit sen eğer hocanın bir TÜBİTAK projesi varsa ki zaten araştırma yapan bir laboratuvardaysan bir şekilde fon gerekiyor. O fonların çoğunda da bir öğrenci maaş kalemi var. E, şu an konuştuğumuz vakitte e, asgari ücret 5.500 lirayken ya bunların hepsi TÜBİTAK'ın sitesine girdiğinizde bir doktor öğrencisinin ne kadar kazandığınızı görebilirsiniz. Çünkü herkes için aynı. 7.500 lira maaş alıyor. Yani 5.500 lira asgari ücret varsa asgari ücretin biraz üstünde bir maaş var. Peki ne gibi sorumlulukların var? Yani normal öğrenci olmak dışında asistanlık gibi görevlerin var mı? Tamamen nerede yaptığına bağlı. Ben Koç Üniversitesi'nde yaptığım için Koç Üniversitesi bana diyor ki bu okul paralı bir okul. Sen bu okulda bedavaya okuyamazsın. Ama e, sen bana bunu parayla ödemek yerine asistanlık yaparak e, bunu yerine getirebilirsin. Ha, aslında bu normal harcın yerine geçen bir şey. Ben zannettim senin para alman nedeni bu. Hayır. Benim aslında para almamın nedeni tamamen hocamın bir TÜBİTAK projesi yönetmesi. Ben o TÜBİTAK projesinin kapsamında araştırma yapıyor olmamdan ötürü ben TÜBİTAK'tan maaş alıyorum. Bana Koç Üniversitesi bu tabii özel üniversitelerde böyle ya da şöyle değişebiliyor. Bana bu asistanlığım karşılığında çok cüzi bir miktarda bir kira yardımı yapıyor. Yani 1.000 liradan bir kira yardımı var. Ve bir set kart veriyor. O set kartta da günde bir öğün yemekhaneden yemek yiyecek kadar para yüklüyor her gün. Aslında yemekhanede yani yemekhane pahalı çünkü hani ODTÜ'deki gibi 5 lira 6 lira değil bir öğün 25 lira. Peki ERC'den fonlanan doktor öğrencilerin maaşıyla TÜBİTAK'tan fonlanan doktor Bu öğrenciler arasında bir ha, fark var mı? Bu arada ERC dediğimiz bilmeyenler için uluslararası bir hibe fonu. Çok prestijli bir fon. şöyle bu tamamen artık şeye kayıyor. Hocanın tercihini. Ya E, bunu koç yönetmiyor yani. şöyle yönetmiyor. Mesela diyelim ki ERC'in var. 3 tane öğrencim var. Galiba şu an maksimum verilebilecek maaş euro bazlı olarak baktığın zaman 20 bin lira mı ne vesaire. Öyle bir şey. Yani bazı lablarda eğer ERC'si varsa ve 3 tane öğrencisi varsa eşitsizlik olmaması açısından yani 3 öğrenci diyorum ama projeye kaç öğrenci yazıldıysa bilmiyorum. Onlara o kadar maaş verebiliyorsun. Ancak mesela bizim laboratuvarda ERC var. Bir eşitlik sağlanması gerekiyor. Çünkü birisi 7.500 lira alırken diğerinin 20 bin lira alması mümkün değil. O açıdan eşitsizlik olmaması için bizim laboratuvarda da herkes aynı maaşı alıyor. Yani ERC'den de fonlansa Hı hı. bir TÜBİTAK maaşı kadar neyse TÜBİTAK'ın Ve şeyi. Karolinska'da bunu hoca değil direkt e, departman belirliyor. Herkese aynı maaş veriyor. Bazı nüans farklar var. Sen kendi mesela postdoc olarak external bir grant almışsındır. E, O zaman bazen bir tık artışlar olabiliyor. Bu konuda Türkiye'deki ihtimaller çok farklı ama mesela bir devlet üniversitesindesiniz. Hocanızın TÜBİTAK projesi var. Siz üniversite için hiçbir şey yapmanıza çok böyle bir gerek yok. Yani bir böyle asistanlıktır, şudur budur.
maaşınızı alırsınız. Ama devlet üniversitesinde genelde şöyle bir şey oluyor. Burstan çok öğrenci oluyor. Bursları öğrenciler arasında bölüştürebiliyor hoca. İşte bir doktora 7.500 ise işte ne atıyorum 3.500 iki öğrenci fonlamaya çalışabiliyor. Bu da tamamen şey yani eli boş dönmesin yani şey olsun ama 3.500 lirayla tabii ki de ne yapabilirsin o ayrı bir konu. Bu bir ihtimal. İkinci ihtimal bir devlet üniversitesinde araştırma görevlisi kadrosu alırsınız. Bunun için ALES, YDS puanları verirsiniz. Bir bilim sınavına girersiniz. Sıralama olur. Oradan da birinci, ikinci neyse kaç kadro varsa kadro alırsınız. Burada artık şey oluyor. Kadrolu bir çalışansınız. Siz bir araştırma görevlisi olarak eğitim ve araştırma faaliyetlerinde bulunmak zorundasınız. Yani laboratuvar derslerine girip ders anlatıp sınav okuyup rapor okuyup benim aslında ben bunu şu an yapıyorum ama bunun için ben ekstra bir maaş almıyorum. Devlet üniversitesinde bunu yapıp bir araştırma görevlisi maaş alabilirsiniz. Burada araştırma görevlisi maaşları bu son zamlarla birlikte 19 bin lira oldu mesela. Ondan önce 15 bin liraydı. Ha buradaki sorun şu ama öğrenciliğiniz bittiği zaman ya yüksek lisans ya da doktora kadronuz da gidiyor. Yani bu ne demek oluyor? Doktoranız 6 sene sürüyorsa 6 sene boyunca bu kadroya sahipsiniz. Doktora bitince kadro gidiyor. Bütün bunlar hesaplanması gereken şeyler. Hangi hocayla ne Yani çalışmak? bunlar genelde subjektif şeyler. Ve Evet. şu an biz hani bu akademi yolunda devam etmişiz. Yani bunun dışında birçok daha alternatif var. Bizim formasyon alıp ders veren arkadaşlarımız da var. Bir saniye. Enformasyon alıp ders veren arkadaşlarımız da var. İşin endüstri tarafına gidip orada daha çok özel sektörde çalışanlarımız da var. O yüzden burası daha biraz subjektif ve maaşlar da kurumdan kuruma, üniversiteden üniversiteye çok değişen şeyler. Ve bu bilimsel kariyer basamaklarında yükseldikçe de tabii maaşın artıyor. İşte postdoc seviyesinde daha yüksek maaş alıyorsun. Artık hoca olduğun zaman tabii daha yüksek maaş alıyorsun. Ee, Ve bazı çok uçuk rakamlar da olabiliyor. Mesela Amerika gibi yerlerde profesörlerin çok fazla e, maaş aldığı üniversiteler de var. O yüzden burada senin ne kadar kendini geliştirdiğin, makale sayın, yani birçok etken var. Ama kısaca şu, e, normal herhangi bir meslekteki e, aldığın bütçe ölçülerine benzer bir bütçeye sahip olabiliyorsun. Ama genel bu onlarca yıldır tartışılan bir şey. Akademideki maaşlar düşük diye. Yani bu genel e, ayrı bir konu. Dünyada. Başka bir zaman tartışırız. Biraz daha felsefik bir konu. Evet, soru şu. Geçinebiliyor musun? Geçinebiliyorsun. Herkes kadar. Kıyas olmaması lazım. Yani neyse o başka bir konu tartışırız onu. Burada merak ettiğim diğer bir soru şu. Ee, Sen öğrencilere ne öğrenirsin? Yani ne önerirsin pardon. Sen şimdi yanımızda başarılı bir profil olarak duruyorsun. İşte lisansını bitirmişsin. Direkt lisanstan sonra Koç'a doktor öğrencisi olarak gitmişsin. Yüksek lisans yapmadan. Ee, Sen ne tarz şeyler yaptın ki lisansta? Bunlar seni bu doktora sürecine hazırladığını düşünüyorsun. Ve neleri belki farklı yapardın ve diğer öğrencilerin dikkat etmesini istersin. Bunlar lisans öğrencileri de olabilir. Hatta belki lise öğrencileri önerilerinden de bahsedebilirsin. Şöyle lisans hayatımda ne yaşadım ki beni bu yola sürükledi? Bu çok güzel bir soru. Yani lisans hayatımda beni bu şeye iten doktoraya iten şey e, merak. Yani merakımı giderebilme hissi. Bir soru sorduğumda deney yapıp bunu bu merakı giderebilmek ya da biraz bile olsa hani bir cevap bulabilmek inanılmaz bir duygu. Yani şey çok güzel bir duygu. Çünkü bu bilinmiyor ve artık biliniyor. Yani bir böyle kazımak gibi. Hani haritanın bir kısmını böyle kazıyıp açmak gibi. Bu inanılmaz bir his. Ben bunları lisansımda bunları yaşamayı şansı buldum. Yani nasıl desem hani staj olur, şu olur, bu olur, dersler olur. Beni sürekli bir şekilde hocalarım olsun,
Oradaki grad öğrenciler olsun ki hepsi çok harika insanlar, yani öğretmeye, hani ODTÜ'deki grad öğrencileri de bu arada yani e, kesinlikle eğitimin kocaman bir parçaları onların bizimle tecrübe paylaşımları, dertlerini paylaşmaları ve aynı şekilde de nasihatleriyle birlikte bu merakı aşılamaları. Yani bak, ben bu saate kadar burada durmayabilir. Gece geç saatte labda durup deney yapmak. Şu an mesela ben gece geç saate kadar deney yaptığım zaman hiç sevmiyorum. Yani diyorum ki gidip artık uyumak istiyorum. Yani yeter diye şey yapıyorum ama lisanstayken Deney çok yapmayınca da benle heyecanlıyım. konuşuyorsun. Nasıl? Deney yapmayınca da benle konuşuyorsun. Bir fark yok. Evet, bilmiyorum. Gene bilim konuşuyorum. Yani gününün çok büyük bir kısmı bilim oluyor. Yani lisanstayken onun tadını alınca bırakamadım ve doktora yaptığım için açıkçası memnunum. Yani şu açıdan memnunum. Çok zor. Nasıl desem, gerçekten sebat istiyor ve gerçekten kendine adanmışlık istiyor. Her gün şey sorusu çok kritik. Ben bunu neden yapıyorum? Her gün verecek bir cevabın olması lazım. Cevabı biliyorum. Neden yaptığımı büyük şeyde biliyorum ama her gün bunun ben şu an niye yapıyorum? Ben şu an bu saatte niye buradayım? Niye bu kadar erken geldim? Niye bu kadar geç çıktım? Niye bugün bu kadar yoğun geçti? Her gün kendine bir açıklama yapman gerekiyor ve bu açıklama hep şu oluyor: bunun sonucu ne olacak? Hani ben buradan ne öğreneceğim şeyi ve okey oluyorsun. Ya tamam. Mesela bütün bir hafta deney yapıyorsun. Eninde sonunda o mikroskoba giriyorsun ya. O mikroskopta o verileri topluyorsun mesela. Çok güzel bir his. Ondan sonra onları analiz ediyorsun. Grafikler hazırlıyorsun. Sonuç çıkarıyorsun. Hipotezini oluşturuyorsun. Bu yüzden olabilir mi? O hipotezi test edecek başka deneyler. Ya bunlar çok güzel şeyler. Pişman değilim. Doktorayı yapmak dışında başka bir şey yapmayı zaten düşünmezdim. Ama e, herkes akademide ilerlemek zorunda değil. E, Akademi herkese göre değil. Herkes akademide ilerliyor ya da akademide başarılı diye bir kişinin o kadar iyi olmaması ya da daha az yetkinliği olması kötü bir durum değil. Burada bir Akademi parantez açabilir miyim? tabii ki. Bence şunu bahsedelim. Biz bu eğitimden geçerken bir bilim insanı tarzındaki bir perspektife yavaş yavaş empoze olduğumuz için burada elde ettiğimiz bilgiler daha çok senin daha önce bahsettiğin gibi problem çözme, kritik düşünme, özgün ve yaratıcı olma. Bu yetenek ve bilgiler sadece bilim perspektifi veya sadece biyoloji özgü önemli bilgiler değil. Sen birçok farklı e, iş hayatında, profesyonel anlamda bu bilgi ve yetenekleri kullanabilirsin. Sen artık nasıl sunacağını biliyorsun, nasıl rapor ve essay yazacağını biliyorsun, nasıl bunları aktaracağını biliyorsun. Bu tarz elde edeceğin bilgiler profesyonel anlamda birçok bağlamda sana yardımcı olabilir. Ya bu arada bu şey için de geçerli. Yani bir yüksek lisans yaptıktan sonra mesela doktoraya devam etmek zorunda değilsin. Yani yüksek lisans senin için, ya bu bir yarış değil. Bir, yani herkes aynı hedefe doğru koşmuyor. Bu bir. Ee, iki, herkesin yaptığını yapmayarak kaybetmiş de olmuyorsun. Bu grad hayatı boyunca kazandığın yetenekler arasında stres altında çalışma, e, kriterleri karşılama, sunum yapma, veri sunma, çözüm üretme gibi şeyler birçok biyoteknoloji şirketinde vesaire kesinlikle aranan özelliklerden ve bunlar e, yani zorlamaya gerek yok. Yani nasıl desem, eğer araştırma yapmayı bir külfet ve bir şey olarak görüyorsan zorlamanın manası yok. Çünkü şöyle bir şey, akademiye çok nankör bir şey. Sen ilgi vermedikçe sana geri bir şey vermiyor. Yani sen ona nasıl desem, bir kazancın yok. Tek kazandığın şey şu, o da mümkünse bir tatmin. Onun dışında sana hiçbir getirisi yok. Yani ne maddi olarak bir getirisi var. Yani bir şey olarak nasıl desem, çok iyi deney yaptığın zaman o ay maaşına bonus yatmıyor. Çok kötü deney yaptığın zaman da maaşından bir şey eksilmiyor. Sana toplum olarak karar vermişiz. Demişiz ki ya, bir miktar bilim yapmak bir toplum için hem önemli hem de bizim için uzun vadede iyi olabilir. Biz bu insanlara para verelim. Bu insanlar bilim yapsın. Ben herhangi bir
pazar baskısı altında işte ne bileyim ya bu borsa düştü ben artık daha fazla para kazanacağım ya daha çok para kazanacağım gibi bir şeyim yok. Beni etkileyen benim yaptığım hiçbir şey şu an mesela para getirmiyor. Bana TÜBİTAK para veriyor. Değil mi? Bana TÜBİTAK bu parayı niye veriyor? Bu projeyi gerçekleştirmem için. Bu proje şu an bir ürüne dönüşüyor mu? Hayır. Biz tamamen temel bilim yapıyoruz. Ama temel bilim çok önemli. Temel bilim neden çok önemli? Çünkü temel bilim olmadan Bence pandemide yeterince herkes anladı. değil mi? Translasyonel bilim de olmuyor. Çünkü translasyonel bilim yapmak için bir şeyin nasıl olduğunu önce bilmen gerekiyor. Neyin nasıl olduğunu bildikten sonra onu manipüle edebilirsin. Biz burada gerçekten yaptığımız çalışmaların hem uzun vadede bir kesinlikle yatırım ama temel bilim acil bir ihtiyaç. Hani aynı kan gibi. Hem sürekli hem acil bir ihtiyaç. Temel bilime şöyle bir yön de ondan sonra şu anki elimizdeki bilgileri bir tüketelim. Ondan sonra yenisine bakarız deme lüksün yok. Her gün yeni bir şey bulunuyor. Her gün e, yaptığın araştırmayla ilgili yeni bir şey yayınlanıyor. Dolayısıyla eğer bunlar seni heyecanlandırıyorsa bunun bir parçası olmak ve küçücük bir parçası ya. Yani Nobel bu arada kaç tane kaç milyon bilim insanı var? Nobel bir kişiye veriliyor o sene o alanda değil mi? Yani bilimin Ben alamayacağım. Karolinska'da olduğum için bize çok vermiyorlar. vermiyorlar değil Yani mi? olunca. Ama bak senin bahanen var. Niye alamadım? Ben Karolinska'daydım. Yani olmasam sen düşün. Aynen. Ama demek istediğim şey şu. Bu birinin gerisinin omzuna aferin demesi yaşanmıyor. Yani bilimin yapılma amacı sana birinin akademik ünvan vermesi, Nobel vermesi, ödül vermesi için değil. O çok büyük bir kısmı, çok küçük bir kısmı, büyük bir kısmı tamamen senin kendi başına kendini bir şekilde motive edip laba götürüp ya şunu da çözmem lazım artık diyerek kendini çalışmaya itmenle alakalı. Çok şikayet ediyorum ya bu böyle çok çalıştım, çok yoruldum bilmem ne ama ya mesela tatile gideyim, bir şey yapayım, aklım burada kalıyor. Ya şunu keşke yapsaydım öyle gitseydim. Şu acaba ne oldu? Bunu böyle mi yapsaydım diyerekten aklım bir türlü buradan şey yapamıyorum. Çünkü bu işten fazlası artık benim tezim, araştırma konum, ilgimi çeken bir şey. Dolayısıyla böyle hissetmediğim bir şeye karşı yapmaya zorlamak gerek yok. Bunda paralel bir şey sormak istiyorum. Ee, Sen daha dedin ya artık bu bir sanki iş değil de senin bir parçan. Bunun aynı zamanda olumsuz yönleri de alabilir. Kesinlikle. İşler yolunda gitmediği zaman, deneyler çalışmadığı zaman, o kara günler geldiği zaman acaba bu işini sen kendine benimsettiğin için e, kendi hakkındaki düşüncelerin de kötüleşebilir mi? Depresyona gidebilir misin? Yani o profesyonel ayrımı yapmamak ne kadar mantıklı sence? Deney olmadığı zaman yanlış olan ben miyim hissi değil mi? Ya bu olmadı, hata kesin bende olmalı. Ben bir süre özellikle deneylerin gitmiyorsa ben kötü bir bilim insanı mıyım? Ya da yoksa ben hiçbir şey bilmiyor muyum? Ben hiçbir şey beceremiyor muyum? Çünkü artık çok kişisel bir şey olduğu için deney senin, soru senin. Anladın mı? Çalışmıyorsa bir yerde sanki senin de payın var. Hani bu gibi gelebilir. Ee, Bence şöyle bu iki nasıl desem double-sided sword yani iki kısmı da iki ucu keskin kılıç. Yani hem iyi bir silah ama seni de kesebiliyor şu açıdan. Senin bir parçan olduğu için varını yoğunu buna veriyorsun. Ve böyle olmasa da sanki bir şeyi yapmaya motivasyon bulmak zor olur ya. Çünkü artık doktora yaptığın zaman çok özelleşmiş oluyorsun. Yani bir spesifik alanın, bir alt alanının, bir alt alanın bir yerinde sen bir boşluk doldurmaya çalışıyorsun. Kime ne? Yani eğer oradan sen bir tatmin almıyorsan ve sen kişisel merakını bir yerde gidermiyorsan onu niye yapasın? Dolayısıyla o açıdan iyi. Diğer taraftan işte dediğin gibi ayrımı yapamamak bir şey olmadığı zaman kendini sorgulama seviyesine geliyor. O şeyi ben şöyle çiziyorum. E, Deneylerimin çalıştığı zamanları hani göz önünde bunu. Yani bu şöyle. Deneylerin çalışmadığı zamanlar olacak. Deneylerin çalıştığı zamanlar olacak.
Deneylerin çalıştığı zaman şeyi düşünmüyorsun. Ben dünyanın en iyi bilim insanıyım. Önümüzdeki ay bana Nobel'i de yollarlar. Ödülü de yollarlar. Ben ya ben düşünüyordum öyle. Sen düşünüyor muydun? Yok, öyle düşünmemek lazım. Hani o şeye girmediğin gibidir. Ya olmadı bu sefer. Bir dahakine olur. Bir dahakine de olmazsa diyelim ki hiç olmadı. Ne yapalım? Yani Projeyi değiştireceksin, farklı hipotezler kuracaksın. aynen Yani çözüm öyle. yolları yani zaten bu. Sürekli e, güncelleyeceksin kendini. Bir de negatif sonuç aldın. Demek ki öyle Yo, değilmiş. süper bir şey negatif sonuç almak. Bu arada Demek ki öyle inanılmaz değil. bir tartışma konusu. Yani acaba negatif, olumsuz sonuçları da yerine almalı mıyız? Ben biliyorum 2 sene uğraşmışım. Ortada hiçbir şey çıkmadı. Bu yaptığım metotlardan, kullandığım Tartışma materyallerden. şöyle Bunu Cenk. yayınlamadığım için bambaşka dünyadaki bir lab yine 2 sene daha uğraşacak ve o zaman kaybını, e, ekonomik kayıp yaşamış olacak tekrardan. Bunu bence şöyle bir şekilde tartışmamız gerekiyor aynı zamanda. Hakemlik süreci. Evet, o Mesela ayrı bir karşıma konusu. hakemlik süreci. Negatif sonuç paylaşma isteği olabilir. Paylaştırmıyor Burada olabilirler. yavaş Hani, yavaş kapanmaya doğru geçelim. tamam. Ama kapanmadan önce senden son kez ODTÜ Biyoloji Bölümünün kurulma e, Aa. hikayesini dinlemek isteriz. Ya şöyle ben Senin orada kısmın geç, sen direkt hikaye geç. evet, ufak bir amatör tarihçilik şey sergilemiştim ve ya bizim Araştırmacı bölümümüzü gazeteci. evet, araştırma gazetecilik yaparak ya bizim bölümü nasıl oldu da biz burada öğrenciyiz? Yani çok basit bir soru. Bu bölümü kim kurdu? Kim nasıl kurdu? Ya bu kimin aklına geldi ODTÜ'de biyoloji bölümü kuralım diye. Ufak bir araştırma yapmak istedim. Yani hocalara sorunca çok bir cevap alamadım. Şey yapamadım. Ee, Ben de artık şeylere başvurdum. Yani böyle gideyim eskiden böyle internet olmadığı vakitlerde kütüphanemiz bunlarla dolu. ODTÜ'nün mali yıl böyle kocaman defterleri var. Hangi kuruş, hangi para nereye harcandı, ne yapıldı diye. Az çok bölümün kuruluş tarihine vesaire bulmaya çalıştım. Hani biyoloji bölümü kalemi hangi yıl çıkıyor? 72 yıl mı, 73 yıl mı? Öyle bir şey. İşte hoca maaşları, hangi konferansa gitmişler, ne kadar harcırah verilmiş, malzeme alınmış bilmem ne falan böyle başladım. İşte demeçler aldım. Emel Arınç hocadan vefat etti geçen şeylerde. Ondan sözlü demeç almıştım bölümün kuruluşuyla alakalı vesaire. Ama en son noktaladığım yer yani şeyleri merak ediyorum. Hangi hoca hangi dersi vermiş vesaire. Yani ilk sorularım çok basit sorulardı. İlk hocalar kimler? Ne dersleri vermişler vesaire ama internette dolaşınca Cold Spring Harbor'ın arşivine denk geldim. Ve orada ODTÜ yazınca Cold Spring Harbor'da bilmeyenler için DNA'nın çift sarmal yapısını e, bir sürü şeyle keşfeden, kontroversiyle keşfeden James Watson ve Francis Crick'in kurdukları yani James Watson'ın ya da özellikle kurduğu laboratuvar yani çok büyük bir araştırma grubu CSH diye geçer. O arşivlerde James Watson'ın bütün kariyeri boyunca attığı ve kendisine gelen bütün mektupları arşive koymuşlar. Tarihi şeyi var diye. Nobel ödülü var çünkü denen çift sarmal yapısını çözdükleri için. Ve orada ODTÜ ile ilgili mektuplar vardı. Orada ben birçok mektup buldum ve Erdal İnönü zamanında ODTÜ rektörüyken James Watson'la tanışıklığı varmış. Aralarındaki mektuplaşmalar ortaya çıktı ve ben orada şey öğrendim. James Watson 70'li yıllarda ODTÜ'ye kimya bölümüne söyleyişe geliyor. Söyleşi de işte kimyacılara sunum yapıyor. Ve ondan sonra orada Erdal İnönü ile konuşurken şeyden bahsediyor kendisine. Buraya bir modern biyoloji bölümü lazım. O zamanlar Hacettepe'nin biyoloji bölümü zaten kurulmuş. Ancak daha çok ziraate yönelik. Ki hala biraz öyledir. Onlar daha makro biyolojiyle ilgilenirler. Bizimkisi biraz daha mikro biyolojiyle alakalıdır. Modern bir bölüm kurmak istiyor ve bu modern bölümü kurmak için inanılmaz bir çaba vermiş adam. Şimdi James Watson çok şey bir figürdür. Kutuplaştırıcı. Kutuplaştırıcı bile değil aslında. Bayağı döneminin Irkçı, yani bütün ırkçı, sıfatları iğrenç bir söyleyebilirsin.
adammış yani hem bazı insanların çalışmalarından esinlenerek, alınarak ve referans vermeden kullanmış. Yani bilimsel etiğin en dibi yani. Bundan daha kötüsü bilmiyorum ne olabilir. Zencilerden de nefret etmesi, aynı zamanda kendilerinden daha az zeki olduğunu, kadınların kendilerinden daha zeki olduğunu düşünen e, tam bir döneminin adamı. Ama şimdi bütün bunları bir böyle göz ardı etmek tabii çok zor farkındayım ama göz ardı edersek bu kişi Türkiye'de bir biyoloji bölümünün kurulu için çok ciddi bir efor sarf etmiş. Nasıl sarf etmiş? Çeşitli konferanslara giderek Londra'da, Paris'teki, Amerika'daki bazı hocaları Ankara'da ders vermeye ikna etmiş. Aynı zamanda çok detaylı yani binaya, maaşlara, işte ne bileyim kimyasallara, demirbaşlara ne kadar para harcayacağını da belirterek tablo hazırlayarak bir bütçe çıkarmış. Bu bütçeyi çıkarmak için Ford'dan grant alınabileceğini vesaire tarzı araştırmış vesaire ve bütün bunları Erdal İnönü ile paylaşmış. E, Bu yani bölümümüzün kurulma fikri James Watson'ın şeyiyle başlıyor aslında. Bunu teklif etmesiyle. Sadece teklif etmesiyle değil, birçok şeye çözüm kuruyor. Ve şunu söylüyor aslında orada. Diyor ki Türkiye'nin şu an biyoloji eğitimi verecek bir altyapısı yok. Modern anlamda yani genetik olan vesaire hücre biyolojisi verilen bir altyapısı yok. Ancak çok iyi yetişmiş kimyacıları var. Kimya bölümü altında bir hayat bilimleri kürsüsü gibi bir şey oluşturabilirsiniz. Orada biyokimya dersleri vermekte de başlarsınız. Bu esnada yurt dışından hoca getireceksiniz. Yurt dışından hoca getirip burada biyoloji derslerini onların vermesini sağlayacaksınız. O dersleri verdikten sonra kesinlikle ve kesinlikle her türlü öğrencilerinizi yurt dışına göndereceksiniz. Doktoraya vesaire. O öğrenciler de yetiştikten sonra onları kesinlikle ve kesinlikle buraya geri getirip burada öğrendiklerini hoca olarak bir sonraki nesil biyologlara yetiştirmesini sağlamanız gerekiyor ki böyle bir döngü oluşsun. Burada bir bölüm Bu bahsettikleri hala günümüzde de geçerli e, bence noktalar. kesinlikle. Yani Ekstra aslında bu çok uzun hikaye. Araştırmak isteyen şu an bununla ilgili aslında bende bütün belgeler var. Aslında çok basit bir makale yazılıp bir yerde yayınlanabilir. Yani okunması için bu çok basit bir şey. Yani Evrim Ağacı'na ya da bir yerde yazılsa durur. olanlar senden iletişime geçsin diyelim. Aynen ama kendileri araştırmak istiyorlarsa Cold Spring Harbor CSH arşivine gidip eğer Middle East Technical University ya da ODTÜ yazarlarsa ya da Erdal İnönü yazarlarsa oradan James Watson'la Erdal İnönü arasındaki hatta böyle James Watson'ın Erdal İnönü'ye işte eşin nasıl ismen hitap edip abi çok spesifik şeyler yani böyle el yazısıyla mektupları var okuyabilirler. Çok ilginç ülkemizdeki bilim tarihi açısından da yani buralara nasıl geldik bu yani ben şu yüzden aslında mutlu demeyeyim de benim ilgimi çekiyor. Büyük B'li biyolojinin hikayesinin bir parçasıymışım gibi. Okey. İğrenç bir herif. Irkçı vesaire farkındayım ve bunun şeyinden gelmek bir gurur sebebi değil. Ancak hani akademik böyle aile ağaçları olur ya nereden geliyorsun tırnak içinde 3 jenerasyon yukarı çıktığında herkes Heisenberg'e ya da Einstein'a bağlanıyor çünkü o kadar çok öğrenciler olmuş. Yani onun gibi ben biyolojinin hikayesinde çift sarmal DNA yapısını öyle ya da böyle keşfeden insanların bir inisiyatifi yani bir kararları sonucu bir bölüm kuruluyor ve ben 30 sene sonra orada yetişen hocalar tarafından Tülin Hoca bu bölümün mesela ilk mezunu ya da ikinci mezunu 76 mezunu yanlış hatırlamıyorsam dönem birincisi ilk mezunları o mesela işe yaramış değil mi? Yani bölüm kurmuş ilk öğrencilerini mezun vermiş. Bunlar yurt dışına gidip doktora bir şeyler yapıp geri dönmüşler ve ben onlardan ders aldım. Şu an yürümüş yani. Ve şu an ben Türkiye'de şimdi bu hikaye gerçekleştiği zaman daha Türkiye'de bir biyoloji lisans eğitimi verme ihtimali bile yok. Kimyadan başlanılıyor ve yurt dışından hoca getiriliyor. Ben şu an Türkiye'de en son teknolojileri kullanarak şey yaparak bir doktora yapıyorum. Yani yurt dışında yapılan bir doktoradan şu an bulunduğum ortamda çok az ya da olmayacak kadar fark var. Bence bir üniversitede 3 tane yer almak çok zor. Ya iki daha üçüncüsünü ama evet iki yersi
azımsanacak bir şey değil. Bu herkesin yapabildiği de olan şey de değil. Bu tamamen özveri, çok çalışma, iyi takım çalışması ve merak ile güdülen bilime inanmakla mümkün olan şeyler ve bu şeyi gösteriyor. Niye burada olmasın? Değil mi? Yani Türkiye'de olmaması için bir sebebi yok. Sadece Türkiye'de değil, dünyanın herhangi bir yerinde bilimin yapılmamasının tek sebebi ne olabilir? Doğru insanların doğru yerde olmaması ve doğru paranın doğru insanlarda olmaması. Doğru insanlar doğru yerlerde olduklarında birçok şey mümkün hale geliyor. Yani bu sadece Türkiye'de bilim için bilim geçerli değil. Her şey için geçerli olabilir. ne için geçerli değil? Sadece bilim için geçerli değil. Her şey için geçerli olabilir. Kesinlikle. Yani şey sorusuna geliyor. Ben doktoramı yurt dışında bir yerde yapabilirdim. Yani benim için çok zor olmazdı diye tahmin ediyorum. Ama Türkiye'de bilim yapmanın bir ehemmiyeti var, bir önemi var. Neden önemi var? E, Ben Türkiye'de bilim yapan insanlar sayesinde belli bir ufka geldim. Yani bir dünya görüşü ve bilim görüşüne sahip oldum. Eğer bu insanlar Türkiye'de olmasalardı, mesela bizim bütün o yurt dışından dönen hocalarımız ve burada araştırma yapan hocalarımız, ben belki ve benim gibi birçok insan lisanslarını Türkiye dışında yapmak çok zor. Çok büyük bir para gerektiriyor. Bir devlet üniversitesinde iyi bir eğitim alıp ondan sonra bu iyi bir eğitimi aldıktan sonra da Türkiye'de araştırma yapmak şu açıdan önemli. Bir sonraki nesilleri geliştirmek, yetiştirmek açısından önemli. Olduğun yerde bilim yapıldığı zaman düşük eforla, düşük bütçeyle bilime dahil olabildiğin zaman bu sefer şey genişliyor. Senin etki alanın genişliyor. Çünkü eğer bilimi yapabilmek için uzaklara gitmen gerekiyorsa, yüksek paralar harcaman gerekiyorsa, belli bir sosyal statüde olman gerekiyorsa bu sefer bilim bir sınıfa ve bir klike dahil olmuş oluyor ve onlar için ayrılmış oluyor ama bilim böyle bir şey değil. Bilime herkes erişebiliyor olması lazım ve yapabiliyor olması lazım. Evrensel bir şey. Kesinlikle evrensel bir şey. Yani Bu dediğine fakirler başka bakış daha kötü açıları bilim. da var. Biliyorsun mesela Vasıf Asırcı'yı hatırlıyorsundur. Mesela onun içinde e, fark etmez. İşte herhangi bir yere gidebilirsin. Sen gittikten sonra bir yere buradaki Türk öğrencilerin aslında bir köprü oluşturacaksın. Evet, Bu da bir kesinlikle. perspektif. Sonra Ki mesela şey de var. Çin'deki kültür devrimi var. E, Mao'dan gelen. Orada da ne işte halkla e, daha çok okumuş ve kültürlü eğitimli kısmın arasında çok büyük bir gap var. Ve diyor ki bu gap'ı biz kapatacağız. O yüzden bütün eğitilmiş öğrencileri, çalışan kişileri köylere gönderiyor ve zorunlu hale getiriyor bunu. Bir yandan çok güzel. Çok kişi diyor ki işte Çin'deki bu son yıllardaki gelişmeyi aslında buna bağlıyor tarihte geri gittiğimizde. Ee, Bir anda ekonomide dünya birinciliğine oynuyorlar vesaire. Bir yandan da şu konuda eleştirenler de var. Ee, Bu iyi eğitimli insanların da bir hayatı vardı, bir ailesi vardı, çalıştıkları, uğraştıkları, sevdikleri şeyler vardı. Bir şekilde zorunlu hale getirilmiş bir durumda buluyorlar kendilerini. yani demem o ki bilimi yerinde yapmak önemli. Türkiye'de iyi bilimi Türkiye'de yapabilmek maalesef her yerde mümkün değil. Ama mümkün olduğu yerler var ve bu mümkün olduğu yerlerde de yapmaya devam etmek gerekiyor. Daha yurt dışına göre daha zor olabilir. İşte daha çekmesi ve cefası zor olabilir. Ancak etki şeyi çok daha yüksek. Ya mesela bizim laboratuvarımızdaki lisans öğrencilerini görüyorum. Bence çok şanslılar. Yani ben onların şu an gördüklerini görebilmek için ülke değiştirmem gerekti. 3 ay başka bir yerde yaşadım. Onlar lisans hayatları boyunca öyle bir ortama şu an maruz kalabiliyorlar. Ve ben eminim ki benden daha iyi yere gelecekler. Onlar da ondan sonra kendilerinden iyisini yetiştirecekler ve böyle böyle bir bilimsel ilerleme ya da en azından Türkiye'de bilimsel kültüründe ya da akademisinde bir şeyleri belki değiştirmemiz mümkün olabilir. Ama burada da dediğim gibi iyi olanların bir şekilde yer işgal etmesi gerekiyor. Çünkü iyi olanlar yer işgal etmedikleri zaman bu yerler iyi olmayanlar tarafından işgal ediliyor. Çünkü her türlü bu yerler işgal edilecek. Bu şeyde Yani de öyle, politikada da öyle yani sanki alakasızmış gibi duruyor da aynı. Muhalifler kaçıyor, daha aynı tarzı düşünen insanlar kalıyor ve oyların çoğunluğu onlar oluşturuyor. Yani bu yüzden bilime sadece bağlı bir şey değil. Birçok alanda aynı şey bence geçerli. Çok teşekkür ederim Erdem. ben teşekkür Zaman ederim. ayırdığın Harika için oldu. ve çok değerli bilgiler paylaştığın için. Ee,
Eklemek istediğin başka bir şey var mı? Öğrencilere ne demek istersin son olarak? Herhangi bir aklına bir şey var mı? Yani merakınız ve ilginiz varsa şeyi dinlemeyin. Yani ya parayı ne yapacaksın, iş bulamayacaksın vesaire. Ee, Bilim gerçekten, ya bunu biyoloji için demiyorum, ya kimya, fizik, matematik, istatistik, aklınıza gelen ne bilim varsa kesinlikle peşinden gitmeye değer. Çünkü bir yerden sonra hayatın heyecanını çoğu zaman kaybetmiyorsun. Çünkü o bilimsel tutku hep devam ediyor. Bir de aynı zamanda yani bilim emekçisi, fikrinizin çalışanı oluyorsunuz ama birinin çalışanı olmuyorsunuz. O araştırma güdüsü kendi merakın için olduğu için ben bu içgüdümü takip ettiğim için, biyoloji okuduğum için, doktora yaptığım için ve hatta umarım hani akademik kariyerimde şu an için en azından devam ettirmek istediğimi düşünüyorum. Bana çok fazla insan ya bir mühendislik oku, puanını da tutuyor, niye harcıyorsun puanını, gitmiş gibi bilmem ne üniversitesinde, Yıldız Teknik'te, orada burada puanını tutuyorken niye bunu yaptın? Hiç pişman değilim. Sizin de pişman olmama ihtimaliniz var. Yani herkese temel bilim okumayı tavsiye etmiyorum. Kesinlikle bir ilginin, fedakarlığın ve bir şey getiriyor beraberinde. Ama yaparım, ya ben bunu öğrenmek benim için daha önemli diyorsanız peşinden koşmaya kesinlikle değer ve karşılığında alırsınız. Böyle bence başarısız olmaktan da korkmasınlar. Yani sen başladın, hangi bilim olursa olsun okumaya başladın. Sevmediysen bırakabilirsin. Bence bu yaşlarda kaybedecek bir iki yıl, sen ileride 40-50 yıl Şu an yapacak. bile kaybedilecek 2 yıl, hani biz kaç yaşındayız şu an, ama şu an bile kaybedeceğin 2 yılın bir çok şeyi Bence yok. de yani belki işte sen bile hazırla atlamışsın. Hemen bir acelem varmış. Yani belki o şekilde düşünmüyoruz gençken. Ama şu an baktığımda bence hiçbir önemi yok. Şeyleri denemenin hiçbir Sen zararı yani olmaz. 40-50 yıllık bir kariyer hedefi düşünerek bir şey okuyorsun. Bence bu bağlamda süreçte giderken yaşadığın aksakların veya olumsuzlukları iyice değerlendirip ona göre karar almanda hiçbir sıkıntı yok yani. İstiyorsan bırakabilirsin. Ve bu sadece lisansa değil, yüksek lisansa ve doktora da geçerli. Öyle kişiler Ya de şu an profesör seviyesinde. İlk doktoruna başlamışlar ve bir şekilde konuyu sevmemiş veya hocasından iyi bir iletişim olmamış. Bir iki sene sonra doktorayı bırakmış. Sonra bambaşka bir doktoraya başlamış ve bir şekilde profesör olabilmiş. bunun en iyi örneği mesela Mesut Hoca, veteriner, doktorasını veterinerlik alanında yapmış. Sonra bir doktora daha şu an endokrinoloji, developmental biology vesaire çalışıyor. Yani birçok şey hep mümkün. Sadece evet, ne istediğini ne istediğini bilmek önemli ve ne istediğinde değişebilir. Yani o yüzden peşinden gitmeye değer. Evet. Kısaca başarısızlıklardan korkmayın. Bence olumsuz şeyleri kucaklayın. Onlardan ders öğrenmeye çalışın. En Kesinlikle. önemlisi de Erdem'in dediği gibi meraklı olmaya devam edin. Kesinlikle. Meraklı olmaya devam etmek lazım. Bizi dinlediğiniz için çok teşekkür ederiz. Kendinize iyi bakın. Bir dahaki videoya kadar görüşmek üzere.